Merhaba boğalar, Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili boğalar, şimdi Aralık ayının bir giriş enerjilerine bakalım. Öncelikle Aralık ayının ilk günlerinde gökyüzü sizi derin dönüşümlere davet ediyor. Güneş, Mars ve Venüs Yay burcunda sizin için ortak kaynaklar, paylaşımlar ve ruhsal dönüşüm alanını aydınlatıyor. Bu enerji size güçlü bir içsel uyanış getiriyor. Artık hayatın yüzeyinde değil, özünde olmak istiyorsunuz. Özellikle ilişkilerinizde paylaşım, bağlılık ve güven konularında ciddi farkındalıklar oluşabilir. Merkür ise Akrep burcunda ilerliyor. İkili ilişkiler, sözleşmeler ve iş ortaklıkları ön plana çıkıyor. Bu dönemde konuşmalar daha derin, daha duygusal ama aynı zamanda daha stratejik olabilir. Karşınızdaki insanın gerçek niyetini sezebilirsiniz. Duyduklarınıza değil, hissettiklerinize güvenin. Venüs sizin yönetici gezegeniniz, Aralık başında çok özel bir konumda, Yay burcunda Lilith'le kavuşumda ve Boğa burcundaki Uranüs'e de tam karşıtlık yapıyor. Bu sizin için oldukça güçlü bir kırılma enerjisi anlamına geliyor. İlişkilerde ve finansal konularda artık yeter dediğiniz bir döneme giriyorsunuz. Uranüs zaten uzun süredir sizlere bireysel özgürlük ihtiyacını hatırlatıyor. Şimdi bu karşıtlıkla birlikte değer verdiğiniz şeyleri kökten yeniden tanımlayabilirsiniz. Ama bir yandan da Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı size ilham, romantizm ve sezgisel bağlar da sunuyor. Eğer bir ilişkiniz varsa bu bağ daha ruhsal bir boyuta taşınabilir. Sanatsal çalışmalar, spiritüel üretim, yaratıcılık gerektiren işler içinde oldukça güçlü bir dönemdesiniz. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro harekette zihinsel dünyanızı ve iletişim şeklinizi gözden geçirmenize neden oluyor. Özellikle kardeşler, yakın çevre ve eğitim temalarıyla ilgili geçmişte yarım kalmış bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ancak Jüpiter'in Kiron'la olan karesi sizi eski iletişim yaralarınızla yüzleştirebilir. Ne düşündüğünüzü değil, neyi ifade etmekte zorlandığınızı fark edin. Satürn'ün de bu alana yaptığı destekleyici açı ise bu farkındalığı kalıcı bir öğrenmeye dönüştürebilir. Uranüs ise sizin burcunuzda 29 derecede retroda ilerliyor. Bu hayatınızda son bir dönüm noktasına işaret ediyor. Özellikle fiziksel görünümünüz, yaşam tarzınız ve kimliğinizle ilgili bir değişim kapıda. Bu dönemi geride bırakırken artık ben kimim sorusuna çok daha özgün bir yanıt vereceksiniz. Uranüs'ün Neptün'le yaptığı uyumlu açı bu değişimi sezgisel bir farkındalıkla destekliyor. Ve son olarak Plüto ise ileri harekette sonunda kariyer alanınızda yepyeni bir kapı açmaya hazırlanıyor. Toplumsal konumunuzda uzun süredir sizi yoran, dönüşmeye zorlayan temalar artık yönünü bulmaya başlıyor. Venüs ile olan üçgen açı bu dönüşümün kazançlı, hatta estetik bir boyutu olabileceğini de gösteriyor. Sevgili boğalar, Aralık ayı giriş enerjileri size hem köklü bir içsel değişim hem de güçlü bir özgürleşme vaat ediyor. Sizin için en önemli mesaj, artık tutunduğunuz eski güvenlik kalıplarını bırakın. Gerçek değeriniz başkalarının size sunduğu istikrar değil, sizin kendi özgürlüğünüzdür. Cesur olun, bırakın, yenilenme sizi korkutmasın. Çünkü bu kez değişim sizi siz yapan özü ortaya çıkaracak. Aralık ayı geniş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi geliyorum astrolojik gündeme. Sevgili boğalar, 2025'in son ayına adım atarken gökyüzü sizleri hem maddi konular, hem güven duygusu, hem değer sistemleriniz üzerinden sınavdan geçiriyor. Aralık ayının ilk yarısı hem kaynaklarınızı hem de öz değerinizi yeniden tanımlayacağınız bir dönem başlatıyor. Ama bu kez mesele sadece para değil, kendinize ne kadar değer verdiğinizle, dünyaya ne kadar güven duyduğunuzla ilgili. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay para ve özdeğer alanınızı aydınlatıyor. Gelir, harcama, yatırımlar ya da iş ilişkileriyle ilgili bir sonuçlanma gündeme gelebilir. Ama bu dolunay sadece bir finansal kapanış değil, gökyüzünde oluşan büyük kare açısı maddi güven ile ruhsal inanç arasındaki o hassas dengeyi gözler önüne seriyor. Yay burcundaki güneş ortak kaynaklar alanınızı tetiklerken balık başak hattındaki ay düğümleri sizi hedeflerinizi sorgulamaya zorluyor. Gerçekten neye hizmet ediyorum?
Hayal ettiğim şeyle yaptığım şey aynı mı? Bu sorular aklınızı kurcalayabilir. Dolunay size şu mesajı getiriyor. Artık başkalarının onayına, koşulsuz güvenine değil, kendi içsel gücünüze dayanma zamanı, gerçek değer sahip olduklarınızda değil, kendinize duyduğunuz saygıda gizli. 7 Aralık'ta Ay Yengeç burcunda retro Jüpiter'le kavuşuyor. İletişim, kardeşler, eğitim veya kısa yolculuklar alanında geçmiş temalar yeniden gündeme gelebilir. Belki eski bir fikir, bir anlaşma veya bir yakınınızla çözülmemiş bir konu geri dönebilir. Ama bu kez duygular farklı. Ay Akrep'teki Merkür ve Balık'taki Satürn'le aldığı desteklerle konuşmak, dinlemek ve empati kurmak konularında size destek veriyor. Tüm bunlar bugün güçlü bir şifa etkisi yaratabilir. Sizler için bu gökyüzü kalpten gelen sözlerin zamanı. Bir şeyi düzeltmek, bir köprüyü onarmak istiyorsanız bugün başlamak için harika bir gün. 8 Aralık'ta Satürn Balık burcunda ileri hareketine geçiyor nihayet. Uzun süredir dostluklar, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleri alanında sizi sınayan etkiler artık netleşiyor. Kiminle aynı yoldasınız, kimle değilsiniz? Bu dönem ilişkilerde güven ve sadakat testini beraberinde getiriyor. Artık soyut hayaller değil, somut planlar zamanı. Satürn Balık size diyor ki hayal kur ama onu bir plana da dönüştür, ruhunu büyüt ama ayağını da yerden kesme. Bu enerjiyle birlikte uzun vadeli projelerinize ciddi bir temel atabilirsiniz. 9 Aralık'ta Mars Yay burcunda ve Satürn Balık burcunda ikisi arasında bir kare açı var. Bu enerji ortak finansal konularda veya ilişkilerde bir gerilim yaratabilir. Kaynak paylaşımı, borçlar veya duygusal alışverişte dengesizlik hissedebilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün de ay düğümleriyle oluşturduğu tek kare ilişkilerde ben ne istiyorum, onlar ne bekliyor sorusunu büyütebilir. Bir taraf özgürlük isterken diğer taraf güven arayabilir. Dengeyi kurmak kolay değil ama unutmayın her gerilim bir bilinç sıçramasının habercisidir. Bugün sabırlı olun, tepkisel davranmayın, sınırlarınızı netleştirin ama köprüleri de yakmayın. 10 Aralık'ta Merkür Akrep burcunda Uranüs Boğa ile karşıtlık yapacak. Boğa burcundaki Uranüs'le karşıtlık yapacak. Bu sizin ilişkiler alanınızı doğrudan tetikliyor. Beklenmedik bir konuşma, sürpriz bir haber ya da bir ortaklıktaki ani değişim söz konusu olabilir. Zihin hızlı, duygularsa dalgalı olacak bugün. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor ve odak daha derinleşiyor. Artık yüzeyde kalmayacak. Duygusal ve finansal bağlarınızda daha açık konuşacaksınız. Bu geçiş gizlenmiş konuları görünür kılar. Bir sır, bir itiraf, bir farkındalık hepsi sizi daha özgür kılmak için geliyor. Gökyüzü diyor ki gerçeği duymaktan korkmayın. Çünkü o sizi zincirlerinizden kurtarır. Sevgili boğalar, Aralık ayının ilk yarısı sizler için farkındalık dolu, maddi manevi güven dengeniz sınanıyor, ilişkileriniz derinleşiyor, hedefleriniz şekilleniyor ama bütün bu süreç sizi daha sağlam, daha bilinçli bir noktaya taşımak için çalışıyor. Bırakın değişim korkusu dağılsın, gerçek gücünüz sahip olduklarınızda değil vazgeçebildiklerinizde saklı. Gökyüzü size diyor ki artık yeni bir değer tanımı yazmanın zamanı geldi. Şimdi gelelim 12 Aralık'a. 12 Aralık boğalar için derin bir içsel uyanış enerjisi taşıyor. Sarsıcı ama öğretici, alıştığınız konfor alanının sınırlarını zorlayacak nitelikte. Güneş Yay burcunda, Ay ise Başak burcunda bu iki enerji hayatınızın paylaşım ve yaratıcılık alanlarını tetikliyor. Bir yandan duygusal olarak üretmek, yaratmak, keyif almak istiyorsunuz. Bir yandan maddi manevi güven ihtiyacınız ağır basıyor. İçinizdeki ses risk al derken kalbinizde ya kaybedersem diye fısıldayabilir. Bugün korkularınızla arzularınız arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Günün çarpıcı enerjisi ise Merkür ve Lilith'in Akrep burcunun son derecelerinde kavuşumu tam karşıt burcunuzda gerçekleşiyor ve ilişki alanınızı sarsıyor. Görmezden geldiğiniz, bastırdığınız ya da söylemeye cesaret edemediğiniz gerçekler artık yüzeye çıkıyor. Sözler keskinleşebilir, diyaloglar gerilimli olabilir ama bu iletişim farkındalığa giden kapıyı açıyor.
Boğa burcundaki retro Uranüs'ün bu kavuşuma karşıtlığı ise bu farkındalığın ani, beklenmedik bir şekilde gerçekleşeceğini gösteriyor. Bir ilişki bitebilir, bir bağ dönüşebilir ya da siz artık aynı şekilde sevemeyebilirsiniz. Bu sizi özgürleştiren bir kırılma noktası olabilir. Zihin artık eski düşünce kalıplarına sığamıyor. Mars'ta Satürn ve Neptün'den kare açı alıyor aynı gün. Bu da finansal ve duygusal bağlarda netlik kaybı yaratabilir. Ortak kazançlar, yatırımlar, borçlar veya duygusal bağımlılıklar konusunda bulanıklık yaşayabilirsiniz. Bugün hiçbir konuda acele etmeyin. Eyleme geçmeden önce iç sesinizi dinleyin. Gökyüzünde yine bir tek kare açı kalıbı var. Ay düğümleriyle Venüs arasında. Bu kombinasyon sizlere kontrolü bırak ve akışa güven diyor. Her şeyi çözümlemeye, planlamaya, mükemmelleştirmeye çalışmak artık işe yaramıyor. Sevgi kontrolle değil, teslimiyetle büyür. Bugün her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu kabul etmeyi öğreneceksiniz. Jüpiter'de Kiron'la kare açıda zihninizin derinliklerinde eski bir duygusal yara kabuk değiştiriyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız, duygularınızı bastırdığınız alanlar yeniden gündeme gelebilir. Ama bu sefer farklı, artık geçmişin yükünü taşımak zorunda olmadığınızı hissediyorsunuz. Kendinize karşı dürüst olun ve bırakın. Çünkü bırakmak kaybetmek değil, özgürleşmektir. 12 Aralık'ta özgürlükle güven arasındaki köprünün inşa edildiği bir gün gerçekleri görmek cesaret ister. Ama o cesareti gösterdiğinizde hiçbir şey sizi tutamaz. Aralık ayının ikinci yarısına adım atarken sizler için derin dönüşüm temaları gündemde. Hayatın yüzeyde kalan şeylerden değil, özdeki güçten, hakikatten geçiyorsunuz. 15 Aralık itibariyle Mars Oğlak Burcu'na geçiyor ve enerjiniz net bir yön bulmaya başlıyor. Bu geçiş sizin 9. evinizde, yani ufkunuzu genişleten, inanç, eğitim, yurt dışı, yayıncılık ve yeni vizyon alanlarını temsil eden yerde. Mars burada size büyümek için çabala diyor. Yeni bir eğitime başlamak, farklı kültürlerle temas kurmak, yeni bir felsefi bakış açısını öğrenmek, hatta yurt dışıyla bağlantılı bir iş için girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Ancak Mars Oğlak Burcu'nda olduğu için bu büyüme rastlantısal değil, planlı olmalı. Adım adım inşa edilen hedefler kalıcı başarı getirecektir. 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Sizin 8. evinizde doğuyor. Bu ev ortak kaynaklar, finansal paylaşımlar, miraslar, krediler ve duygusal derinliklerle ilgilidir. Yeni ay anında Güneş, Ay, Venüs ve Mars aynı bölgede kavuşumda, oldukça güçlü bir yeni ay. Bir yandan maddi anlamda yeni bir fırsat veya gelir ortaklığı doğabilir. Öte yandan duygusal olarak da bağ kurma, güvenme ve paylaşma teması öne çıkacak. Bu bir yatırım kararı, sigorta, kredi ya da duygusal anlamda birlikte büyümek sözü olabilir. Ancak dikkat, bu güçlü yeni ay Balık burcundaki Neptün'le kare açı yapıyor. Yani maddi veya duygusal konularda yanılma payı da yüksek. Birine ya da bir projeye fazla güvenmeyin. Vaatler abartılı olabilir, gerçeği görmek için zaman tanıyın. Özellikle para söz konusuysa belgeleri, koşulları, vadeleri 2 kere kontrol edin. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçecek ve bununla birlikte vizyon alanınız iyice aydınlanıyor. Artık ben nereye gidiyorum sorusuna daha net cevaplar buluyorsunuz. Bu dönem sizin için yaşam felsefenizi yeniden şekillendirme zamanı. Yalnız aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı oluşuyor. Bu dost çevreniz veya sosyal gruplarınızda aranızda bazı sorumluluk farklarını gündeme getirebilir. Kim gerçek dost, kim sadece ihtiyaç anında var, bunu netleştireceksiniz. İlişkilerde özellikle dostane veya mesleki bağlarda gerçek niyetlerin sınandığı bir dönem olabilir. Venüs ardından Oğlak Burcu'na geçecek ve sizler için oldukça destekleyici bir pozisyona geliyor. Seyahat, eğitim, yurt dışı, yayıncılık veya hukuki konularda güçlü destekler alma şansınız yüksek. Ayrıca bir ilişki sizi entelektüel olarak büyüten, farklı bir bakış açısı kazandıran biriyle gelişebilir. Bu etki aşkı sadece duygu değil, aynı zamanda bir öğretmenlik gibi deneyimleme potansiyeli taşır. Ve yılın son günleri 30 Aralık Mars, Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu kavuşum Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümüyle üçgen, Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüyle sekstil açı yapıyor. Yani attığınız adımlar kadersel destek taşıyor.
Özellikle eğitim, yayıncılık, akademi, hukuki süreçler, uzak ülkeler ve inançlar alanında büyük bir gelişme, yolculuk veya vizyon değişimi yaşayabilirsiniz. Bazı boğalar bu dönemde hayatının yönünü değiştirecek bir karar alabilir. Belki taşınma, belki yeni bir ülkeye geçiş, belki de bir inanç sisteminden özgürleşme kararı olabilir. Bu sizi 2026'ya taşıyacak büyük bir yapı inşasının başlangıcı. Fakat Neptün'ün etkisini unutmamak gerekiyor. Bu dönemde her şey çok iyi gidiyor duygusu sizi rehavete sürükleyebilir. Gerçek başarı dikkatli planlama ve disiplinle gelecek. Venüs ve Mars Oğlak burcundayken sabırlı ve kontrollü adımlar en sağlam sonuçları verecektir. Sonuç olarak aralığın ikinci yarısı siz boğalar için paylaşım, güç ve büyüme temalarını vurguluyor. Gerçeği görmeye hem duygusal hem maddi düzeyde denge kurmaya davet ediliyorsunuz. Evren size diyor ki gerçek zenginlik kontrolü bırakıp bilinçli güven kurmaktır. Sevgili boğalar, Aralık ayı sizler için görünmeyen güçler çalışıyor. Bu dönemde sabır, planlama ve gerçek güven size uzun vadeli kazançlar getirecek. Hayatınızın yönü artık değişiyor, netleşiyor. Önemli olan adımlarınızı bilinçli atmanız. Mutlu, umutlu, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.